Merhabalar, eğitim serimizin 23. videosundayız. Bu videoda artık ekle sekmesinden devam ediyor olacağız. Ve bahsedeceğimiz şey de pivot tablo dediğimiz özet tablolar arkadaşlar. Öncelikle biz normalde daha önce tabii ki bir tablo oluşturmayı, bir verimizi tablo formatında görüntülemeyi anlatmıştık. Bundan bahsetmiştik. Pivot tablo ile normal tablonun farkını, yani pivot tablo nedir? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar pivot tablo verilerimizle ilişkin aslında karşılaştırmaları, kalıpları ve eğilimleri görmek amacıyla verileri hesaplamamıza, adı üzerinde aslında özetlememize ve analiz etmemize yarayan güçlü bir araçtır. Analiz aracıdır arkadaşlar. Ve Excel'de bir analiz yaparken her zaman ve çoğunlukla diyelim kullanılan bir araçtır. Ve işimize gerçekten analizlerimizde çok yarayacaktır diyelim. Ve arkadaşlar hızlıca başlamak istiyorum. Tabii ki başlamadan önce bir verimiz var. Önce bu verimizden bahsedelim istiyorum. Arkadaşlar belli kategorilerde ambalajına göre belli saç ürünlerinin olduğu ve satış sorumluların hangi tarihte bu ürünü sattığı, kaç adet sattığı ve o ürünün birim fiyatı yer alıyor sütunlarımızda. Ve en sonda da adetler ve birim fiyatların çarpımından toplam satış tutarı isminde bir sütunumuz var arkadaşlar. Ve verimiz CTRL alt ok tuşuyla en aşağıya kadar iniyorum. 731 adet satırdan oluşuyor arkadaşlar. Ve en yukarı tekrar çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikle bizim bir pivot tablo oluşturmadan önce kaynak verimizde, yani ana verimizde belli başlı özellikler olması gerekiyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Birincisi arkadaşlar, benim tüm verim sıralı şekilde satırlarda böyle yer almalı. Yani her bir hücrede bir adet veri yer alacak şekilde olmalı. Yani bu ne demek arkadaşlar? Mesela birleşik hücreler bulunmamalı. Diyelim ki burada iki tane aynı kategoriden ürün alt alta sıralanmış. Ben normalde bunu görüntüsünü birleştirerek bu şekilde yapıyor olabilirdim arkadaşlar. Ama eğer böyle yaparsam ve bu veriyle bir pivot tablo oluşturursam pivot tablonun oluşturduğu mesela tutar miktarını yanlış olarak bana verecektir. Çünkü o ilk satırdaki sadece tutar alacaktır. Yani benim pivot tabloda görüntüleyeceğim şey 1-1-2022 tarihinde bu satış sorumlusu tarafından sadece 87.894.000 TL bir tutar görüntüleyecektir. Yani şu aşağıdaki birleşik hücredeki diğer verileri görüntülemeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla dediğimiz gibi birleşik hücrelerimiz bulunmamalı. CTRL-Z ile hemen geri alıyorum. Bir diğer şey arkadaşlar, benim verimde boş satır ya da sütunlar bulunmamalı. Bu ne demek? Ben verimi seçerken zaten doğru bir şekilde seçemeyebilirim. Boş satır veya sütunum olduğunda ve özellikle boş bir sütunum olduğunda da zaten Excel bana hata verecektir. Boş bir sütunum var, burada bir başlığın yok. Dolayısıyla sen bunu oluşturamazsın diyecektir. Dolayısıyla dediğimiz gibi sıralı bir şekilde yer alıyor olmalı arkadaşlar tüm veriler. Ve son olarak da her bir sütunumunda bir başlığı olmalı arkadaşlar. Yani özet tabloda ben bir şeyleri filtreleyeceğim, analiz edeceğim ya. Neyi filtreleyeceğimi, analiz edeceğimi bilmezse Excel, bunu zaten bana bir filtre, bir analiz aracı olarak vermeyecektir. Yani diyelim ki benim total sütunumda şöyle siliyorum, başlık yok. Ben pivot tabloyu oluştururken sadece şu başlığı olan alanlarla analiz edebileceğim. Yani bu sütunun başlığı olmayan kısmını Excel görüntülemeyecektir. Ve dolayısıyla aslında yine analizimiz doğru olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla kaynak verimdeki bu özelliklere dikkat ediyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla hemen pivot tabloyu nasıl oluştururuz bundan bahsetmeye başlayalım. Arkadaşlar şimdilik öncelikle biz dediğimiz gibi daha önce tablo oluştururken nasıl yapıyorsak aslında pivot tabloda da çok benzer şekilde. Ben bu verimin herhangi bir yerine gelip insert, yani ekle sekmesine gidip pivot tablo oluştur diyebilirim arkadaşlar. Bakın böyle bir ekran çıkıyor ve diyor ki create pivot table, yani pivot tablo oluştur. Ve direkt bakın benim verimin etrafında bir belirteç oluştu ve seçili aslında bu veri anlamına geliyor. Ve bakın arkadaşlar en aşağıya doğru inersem de eğer, şuradan inelim, tüm verimin seçili hale geldiğini görebiliyorum. Biraz önce bahsettiğimiz gibi eğer boş bir satırım olsaydı burada, mesela 15 ile ayın 15 ile 16 arasında boş bir satır olsaydı ayın 15'ine kadar olan kısmı alan olarak alacaktı pivot tablo. Yani dediğimiz gibi hata yapmamak adına bu boş satır ve sütunların olmaması çok önemli arkadaşlar. Ve ben aynı şeyi aynı zamanda şöyle çıkış yapalım. Kendim de seçip oluşturabilirim. Yani ben bir veri yığını nasıl seçiyordum? CTRL A'ya basıp tüm verimi seçip daha sonra da pivot table diyebilirim. Zaten ben de seçtiğim için seçili alanı alan olarak belirledi arkadaşlar. Ve böyle bir pencere çıkıyor bize. Diyor ki öncelikle dediğimiz gibi şu alan seçili olması lazım diyor. Bu alanı seçili durumda. Bir altında da arkadaşlar dış bir kaynaktan veri alacaksan bunu kullanabilirsin diyor. Şu anlık bizim burayı kullanmayacağız. Ve bir altında da arkadaşlar diyor ki sen bu pivot tabloyu, özet tabloyu nerede oluşturmak istiyorsun? Yeni bir çalışma sayfasında mı yoksa mevcut çalışma sayfasında mı? Bakın mevcut çalışma sayfasına basarsam ben
Mesela belirlediğim, mouse ile tıkladığım herhangi bir hücrede pivot tabloyu buraya oluştur diyebilirim. Bakın tıkladığımda ben J2 hücresindeyim. Buraya da zaten J2 geldi. Buradan başlayarak benim pivot tablom buraya oluşabilir. Ama ben yeni bir sayfada şu an oluşturmak istiyorum. Ve OK'ye tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde Sheet 3 adında, yani sayfa 3 adında yeni bir sayfa açtı. Şurada pivot tablo alanı diye bir alan geldi arkadaşlar ve ben pivot tablomla ilgili görünümü nasıl analiz edeceğimle alakalı tüm kısımları buradan ayarlıyor olacağım. Ama ben öncesinde şu verilere veri isminde sayfasını isimlendirmek istiyorum. Burayı da tablo şeklinde isimlendirmek istiyorum arkadaşlar. Ve geliyorum pivot tablo alanıma. Arkadaşlar dediğimiz gibi buradan biz pivot tablomuzla ilgili neyi nasıl analiz edeceğimizi burada tasarlayacağız ve yöneteceğiz. Şöyle şurayı aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Böyle bir alan. Öncelikle yukarıda field name isimli bir alan var. Ve burada fark ettiyseniz benim verimdeki tüm sütun isimleri yer alıyor arkadaşlar. Ve altında filters dediğimiz, filtre, columns dediğimiz sütunlar, rows dediğimiz satırlar ve values dediğimiz sayısal değerler yer alıyor arkadaşlar. Ben buradaki tüm sütun isimlerimi bu aşağıdaki 4 alanı taşıyarak aslında pivot tablomu oluşturacağım ve tasarlayacağım diyebiliriz. Arkadaşlar öncelikle ben bu eğer bu sütun isimlerim benim 25-30 tane sütundan olsaydı ve çok fazla olsaydı, bakın yukarı çekiyorum. Ben bu yandaki hareket çubuğuyla böyle arayabilirdim. Ama farkındaysanız şurada field name yazan bir kısım var ve burada bir arama çubuğu var. Yani buraya basarak da ben aslında sütun ismimi arayabilirim. Mesela total yazıyorum. Bakın o sütun ismi direkt bana geliyor. Aslında çok fazla sütunumuz varsa kullanabileceğimiz bir kısım. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi ben bu aşağıdaki alanlara sütun isimlerimi taşıyarak analizimi yapacağım. Nasıl taşıyacağım arkadaşlar? Öncelikle bundan bahsedelim. Mesela ben satırlarda ne görmek istiyorum? Mesela kategoriyi görmek istiyorum diyelim arkadaşlar. Kategori isimleri satırlarda gözüksün istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Mouse'la böyle tutup rows dediğimiz satırlara ben bunu taşıyabilirim arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Rows labels satır değerleri dedi ve tüm kategorilerim, benim verimdeki tüm kategoriler tekrar etmeyecek şekilde sıralı olarak buraya geldi arkadaşlar. Aynı şekilde bunu alıp tekrar buraya taşıyarak geri alabilirim bunu. Peki başka nasıl taşıyabilirim? Bu hücrede bulunduğum başlıkta sağ tıklarsam eğer, bakın şöyle add to report filter, yani raporun filtresi olarak ekle, satırlara ekle, sütunlara ekle, değerlere ekle. Yani bu 4 tane alandan hangisini eklemek istiyorsak onunla ilgili seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Ben satırlara eklemek istediğim için buna da direkt tıklayıp bakın buraya ekliyor olabilirim arkadaşlar. Ve aynı zamanda buraya geldikten sonra da ben bunun yerini değiştirmek istiyor olabilirim. Mesela bu sefer sütunları almak istiyorum diyelim. Aynı şekilde mouse'la istediğim yere taşıyor olabilirim. Bakın sütunlara taşıdığımda bu sefer her bir sütunda bir kategori ismi yer alacak şekilde sıraladı ve en sonunda da tabii ki toplamını verdi arkadaşlar. Ve aynı şekilde satırlara geri alalım sürükleyerek. Bunu sağ tıklayıp yine aynı şekilde bu taşıma işlemlerini yapabilirim arkadaşlar. Nasıl yapabilirim? Mesela move to report filter diyor. Yani filtreyi taşıyabilirsin. Ya da biraz önce yaptığımız gibi column labels'a taşıyabilirsin. Bakın buraya tıklarsam yine demin yaptığım gibi aynı şekilde sütunlar dediğimiz kısma taşıdı. Geri alıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde values dediğimiz kısma taşıyabilirsin diyor. Ve diyor ki en sonunda da remove field, yani bu alandan bunu kaldır diyor. Yani ben bu satırları aldım daha sonra ya da şimdi vazgeçtim bundan. Bakın remove field dersem buradan direkt yaptığım işlemden götürdüğüm taşıdığım yerden kaldırıyor arkadaşlar. Aynı şeyi tekrar taşıyorum. Bu seçtiğim alandaki sütun isminin üzerine gelip sağ tıklayıp da, daha doğrusu şuradaki tiki kaldırıp da yapabilirim. Bakın buradaki tiki kaldırdığımda yine bu alan gitmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu 4 alana buradaki sütun isimlerini taşıyabilir farklı şekillerde de alabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar ben hemen bir pivot tablo oluşturmak istiyorum. Ben pivot tablomda kategori isimleri yer alsın istiyorum. Altında o kategoriye ait ürün isimleri yer alsın istiyorum ve ürünleri de bir altına taşıyorum. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Her bir kategoriye ait hangi ürün varsa yine tekrar etmeyecek şekilde altına getirdi her bir kategorinin ürününü. Ve arkadaşlar values, yani sayısal değerlerin olması gereken kısma da zaten bizim 3 tane sayısal değerimiz var. Toplam satış tutarı yer alsın istiyorum. Dolayısıyla bu totali de buraya taşıyorum. Şöyle ben genelde bu arada taşıyarak biraz önce bahsettiğim ilerletme taşıma kısımlarından böyle mouse'la sürükleyerek taşımayı tercih ediyorum. Daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bunu da dipnot olarak söylemiş olayım. Ve arkadaşlar filtrelerimde de satış sorumlusu olsun istiyorum. Bakın hemen tıklıyorum arkadaşlar. Taşıyorum buraya. Şu yukarıda bir alan belirdi. Satış sorumlusu diye. Ve burada da bir filtre işareti oluştu. Ve arkadaşlar aynı zamanda adetleri de buraya getirmek istiyorum. Bakın 2 tane sütun oluştu. Total ve adet olarak. Ve ben bu içinde alt alta sıraladığım satırlarda, değerlerde, sütunlarda neyse bunların yerini yine
taşıyarak böyle, yani biri hangisi önce sonra olsun diye bu şekilde taşıyarak kendi içinde de sıralayabilirim. Aynı şekilde sağ tıklayıp da yukarı taşı, başa taşı gibi belli başlı taşımaları yapıyor olabilirim arkadaşlar. Şimdilik bu alan kısmını kapatalım. Ve arkadaşlar bu alan kısmı ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ben diyelim ki bu alan kısmını kapadım ama daha sonra tekrar bu alanla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Yani tekrar bu alanda belli ayarlamalar yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Bu alana nasıl gideceğim arkadaşlar? Bakın farkındaysanız ben boş bir alanı tıkladığımda benim aynı yukarıdaki sekmelerim aynı şekilde görünüyor. Ama pivot tablonun içine tıkladığımda arkadaşlar yukarıda pivot table analyze, yani özet tabloyu analiz et ve design kısmında 2 tane alan açılıyor arkadaşlar. Aslında adından da anlayabileceğimiz gibi design kısmı pivot tablomuzun nasıl görüneceği ile alakalı belli başlı ayarlamaları yapabileceğimiz kısım ve pivot table analyze kısmında arkadaşlar tablomuzla alakalı tüm işlemleri, ayarları, filtrelemeleri, belli başlı şeyleri, ileride de bahsedeceğimiz şeyleri yapmamıza yarıyor arkadaşlar. Ve şurada en sağda field list denilen bir kısım var arkadaşlar. Bu field liste tıklarsam ben eğer bu alan tekrar gelmiş oluyor ve bir daha basarsam da bu alanı kaybetmiş oluyorum. Ve arkadaşlar aynı şekilde ben bu alan listesine bu sekmeden gidebileceğim gibi sağ tıklayıp Show Field List, yani alan listesini göster diyerek de gidebilirim. Sağ tıklayıp Hide Field List, yani alan listesini gizle diyerek de kaybedebilirim arkadaşlar. Bunu da belirtmiş oldum. Ve şimdi pivot tablomuzla ilgili biz genel özellikleri nedir, neler yapabiliriz? Bundan kısaca hemen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle dediğimiz gibi her bir kategorinin altında arkadaşlar dediğimiz gibi ürünlerimiz yer alıyor. Ve bakın her bir kategorinin yanında da şöyle bir eksi işareti var. Ben buna basarsam eğer ben bu kategorileri sadece görüntüleyip ürünleri görüntülemeyebilirim. Bakın hepsine tıklıyorum arkadaşlar. Görüntüsü kayboluyor. Ve ben bu sadece kategorileri görüntülemek istiyorum ya, ben bu başındaki eksi artı işaretlerinin olmamasını da isteyebilirim. Onun için de arkadaşlar bu alan listesi kısmının altında bakın zaten artı eksi butonları diyor. Buna tıklarsam da bu butonlar yok olacak şekilde görünür. Bir daha tıklarsam da tekrar gelir arkadaşlar. Ve şurada da Field Headers, yani alan başlıkları isminde bir bölüm var. Bu arkadaşlar bakın satır ve sütunlardaki başlıklardan bahsediyor. Bakın buna tıklarsam benim satır başlığım gider ve farkındaysanız oradaki filtreleme işareti de dolayısıyla gider. Yani burada bir filtreleme yapmama izin vermeyecek hale gelir. Tekrar tıklarsam da geri gelir arkadaşlar. Ve takdir edersiniz ki ben bu alandan şunların hepsini de açayım. Satırlarda filtreleme yapabiliyorum arkadaşlar. Benim normal filtre özelliklerimin hepsi burada da geçerli. Bir tabloda ya da normal bir veride bir filtre koyduğumda arkadaşlar A'dan Z'ye, Z'den A'ya sıralayabilirim. Belli seçeneklere göre bakın normal filtreleme işaretlerimiz gibi büyük, küçük, eşit, belli bir renkte hepsini burada filtreliyor olabilirim. Yani tablo özelliklerimin hepsi burada da geçerli arkadaşlar. Ve bu aşağıdan da sadece bir şey, cam şişeyi görmek istiyorsam bakın cam şişeye tıklıyorum. Sadece bunu görüyor olabilirim arkadaşlar. Ve yukarıda filtre dediğimiz kısımda arkadaşlar şu işe yarıyor. Benim dediğimiz gibi aslında pivot tablomdaki belli filtrelemeleri yapmama yarıyor arkadaşlar. Ne gibi? Farkındaysanız burada kategoriler var, ürünler var, adet var, toplam tutar var ama satış sorumlusu diye bir veri yok burada. Yani pivot tablomun görüntüsünü de oluşturdum. Ama bu yukarı koyduğum filtreyle ana verimde yer aldığı için burada tekrar etmeyecek şekilde sıralanan satış sorumlularından ben herhangi birini seçip bu düzendeki tabloma göre o sorumlunun satışlarını görüntüleyebilirim. Nasıl yani arkadaşlar? Diyelim ki ben hepsini seçip kaldırıyorum. Sadece Ahmet Sevim isimli satış sorumlusuna tıklıyorum. Arkadaşlar bu şu an görüntülediğim şey Ahmet Sevim isimli satış sorumlusunun sadece cam şişe ve plastik şişede satış yaptığı, toplam bu kadar adet ve toplam tutarı da bu kadar olacak şekilde satış yaptığını hızlı bir şekilde görüntülüyor oluyorum arkadaşlar. Ve bunu aynı zamanda tek bir filtre değil birden fazla filtre de seçebilirim. Yani Ayşe Yılmaz, Fatma Kara, bu 3 satış sorumlusuna ait toplam veriyi de burada görüntüleyebilirim. Ve arkadaşlar hepsini tekrar seçiyor olalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi pivot tablo bu şekilde bizim çok büyük verimizle hızlıca istediğimiz özelliklere göre filtrelemeler yapabildiğimiz ve tüm değerleri bu şekilde gördüğümüz bir özet aracıdır. Bir pivot tablonun en önemli özelliklerinden biri şudur arkadaşlar. Normal bir tablodan farklı olarak evet kısa sürede istediğim şekilde tüm özet verimi benim buraya getirdi arkadaşlar. Ama en önemli özelliği arkadaşlar benim ana verimde pivot tabloyu oluşturduğum verimde bir değişiklik yaptığımda benim pivot tablomda da bu değişikliğin direkt olarak gözüküyor olması. Yani bir tuşa basmamız gerekecek ama direkt olarak gözüküyor olması arkadaşlar. Bakın geliyorum veriye arkadaşlar. Diyelim ki ben bir ürünü kaldırdım. Bir ürünün birim fiyatını değiştirdim. Bir şey yapmam gerekiyor. Diyelim ki ben şu ürünlere geliyorum arkadaşlar. Sadece şu jölenin tüm satış tutarlarını, birim fiyatlarını arkadaşlar şöyle siliyorum.
Diyelim ki kaldırdım ben bu ürünü artık. Yok. Filtremi temizliyorum. Geliyorum tabloma arkadaşlar. Bakın Jöle isimli ürün hala duruyor. Bir adet var. Bir satış tutarı var. Şimdi ben bu yaptığım değişikliğin burada yer almasını istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Pivot Table Analyze'a geliyorum. Şurada Refresh yani yenile denilen bir bölüm var. Yani tabloyu yenile. Verilerinde bir değişiklik yaptıysan, bir şey yaptıysan tabloyu yenile. Yeni verilerin direkt gelsin. Refresh'e tıklıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Jöle kısım direkt adeti ve satış tutarı gitti buradan. Yani yaptığım değişiklik direkt buraya geldi. Bu refresh aynı zamanda nasıl yapabilirim? CTRL-Z ile yaptığım işlemi geri alıyorum. Sağ tıklayıp tablomun herhangi bir yerinde refresh'e basarsam eğer, bakın tekrar burada da görüyorum zaten. Bastım. Aynı şekilde jölenin gittiğini görebilirim. Ve arkadaşlar bu dediğimiz gibi pivot tablonun en önemli özelliği. Peki arkadaşlar ben eğer verimde mevcut verimde bir değişiklik yapmaktan ziyade ben veriye yeni bir veri ekleyeceksem, yani yeni bir satır ekleyeceksem ne olacak? Bakın CTRL alt ok tuşuyla en aşağıya geliyorum. Diyelim ki artık 2024'e 1-1-2024 diye bir tarih yazıyorum buraya. Ve şunun aynısını kopyalayalım. Yok, yeni bir ürün diyelim. Şuralara diğer yazalım. Şöyle hemen bir değer ekliyorum arkadaşlar. Bakın normalde ben 731. satıra kadar bu verimi seçmiştim. Ve şu an 732. satıra yeni bir veri oluşturdum. Tabloya geliyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde Pivot Table Analyze kısmına geliyorum ve Refresh'e basıyorum. Bakın ne oldu? Yeni diğer diye oluşturduğum kategori ya da ürün buraya gelmedi. Tıklıyorum bu filtreye. Bu filtre kısmında da yok. Arkadaşlar neden yok? Demin de dediğimiz gibi ben tabloyu oluştururken veriye tekrar geliyorum. 731. satıra kadar oluşturdum. Yani ben bu 732. yeni oluşturduğum veri kısmını alan olarak seçmedim pivot tablomda. Dolayısıyla burada yer almıyor. Ben bunun için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Yine Pivot Table Analyze kısmına gelip arkadaşlar seçtiğim alanı değiştiriyor olmam gerekiyor. Nasıl yani? Change Data Source denilen bir kısım var arkadaşlar burada. Yani kaynak veri alanını değiştir. Tıklıyorum buraya arkadaşlar. Bakın beni nereye götürdü? Normal kaynak verime götürdü ve Location diye tüm alanın verim seçili halde. Ve takdir edersiniz ki demin yaptığımız gibi 731. satıra kadar seçili. Ben bunu silip arkadaşlar şöyle aşağıya doğru geliyorum. Boş satırlar olduğu için manuel geldim. 732. satıra kadar getiriyorum. Ve en son eklediğim satırı da seçiyorum arkadaşlar. Ve OK'ye basıyorum. Ne oldu? Benim diğer diye oluşturduğum sütun direkt otomatik olarak kaynak verimi değiştirdiğim için buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Peki ben her seferinde yeni bir veri eklediğimde böyle tek tek kaynak veriyi mi değiştireceğim arkadaşlar? Hayır. Aslında bunun başka bir yöntemi daha var. İlk başta şu verimizi oluştururken biz ne yapmıştık arkadaşlar? Şunu kopyalayalım farklı bir satıra. Biraz sonra direkt yapıştıracağız. Ve buradan silelim. Arkadaşlar normalde biz bu veriyi oluştururken ne yapmıştık? Verimin içinde herhangi bir yerde mouse'la durup ben insert deyip bir pivot tablo eklemiştim. Arkadaşlar ya da CTRL A'ya basıp tüm verimi seçmiştim ki zaten ortasında bir yerde ekle dediğimde de mevcut verimin hepsini seçmişti arkadaşlar. Ama eğer ben önce bir tablo oluşturup daha sonra bu tablodan pivot tablo oluşturursam yeni bir veri eklediğimde o tabloya eklediğim veriyi otomatik olarak alanını büyüterek pivot tabloya da getirecektir. Nasıl yani arkadaşlar? Ben önce verimi CTRL A ile seçelim ya da ortasında bir yerde duralım. Fark etmez. Şurada insert dediğimiz kısımdan table'ı seçiyorum arkadaşlar. Bakın bu alanda bir pivot normal tablo oluştur diyorum. Ve OK'ye basıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Benim verimi öncelikle şu görüntüde olsun. Bir tablo formatına getirdi. Şimdi bundan sonra artık bu veriyle bir pivot tablo oluşturursam hemen oluşturalım. Ekle de pivot tabloya geliyorum. Table 1 isimli yeni bir sayfada aynı veriyle bir pivot tablo oluşturuyorum. Ve aynı şekilde arkadaşlar kategori, ürün, satış sorumlusu ve total tutar olarak aynı tabloyu oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın diğeri sildiğim için şu an diğer yazan kategoriyi sildiğim için şu an burada bulunmuyor. Ve arkadaşlar geliyorum verime. Şöyle en aşağı inelim. Ben bu demin oluşturduğum, kopyaladığım şu veriyi aynı şekilde veri olarak ekliyorum arkadaşlar. Bakın geliyorum buraya, ekliyorum. Ve yeni oluşturduğum pivot tablo kısmına geliyorum. Ve arkadaşlar pivot table analyze deyip refresh'e basıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Otomatik olarak diğer kısmı geldi. Yani benim gidip kaynak datayı değiştir, kaynak veri alanını değiştir dememe gerek kalmadı arkadaşlar. Çünkü neden? Bunu bir tablo olarak algıladığı için şuradaydı verim.
bunu bir tablo olarak algıladığı için Excel en aşağıya iniyorum. Her bir yeni veri eklediğimde bu tabloya yeni veri eklediğimi bildiği için bu yeni eklediğim veriyi de bu tablonun alanı olarak otomatik olarak algılıyor ve benim her seferinde kaynak verimi değiştirmeme gerek kalmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu bir pivot tablonun en önemli özelliği. Dolayısıyla arkadaşlar pivot tablonun en önemli özelliği dediğimiz gibi bizim büyük verilerde hızlıca formüllerle çok uzun bir şekilde yapacağımız işlemleri toplu bir şekilde analiz edebilmek, hızlı bir şekilde filtreleyebilmek, sonuca direkt ulaştırabilmek ve en önemlisi kaynak verimizde biraz önce yaptığımız gibi bir şey eklediğimizde hemen o eklediğimiz şeyi ana analizimize geri getiriyor olması arkadaşlar. Dolayısıyla bir pivot tablo oluşturmak için aslında temel özelliklerden bahsettik. Nasıl oluşturabileceğimizden, ne işe yarayacağından bahsettik diyebiliriz arkadaşlar. Ve başta da dediğimiz gibi bu pivot tablo ile ilgili belli özellikleri, yapacağımız analizleri inceleyeceğimiz bir video serisi olacak. Yani bu videolar birkaç tane pivot tablo ile ilgili devam ediyor olacak. Ama arkadaşlar şimdilik dediğimiz gibi pivot tablo nedir, nasıl kullanırız, nasıl oluştururuz, temel özellikleri nelerdir bunlardan bahsetmiş olduk. Dolayısıyla bir sonraki videoda dediğimiz gibi pivot tablodan devam ediyor olacağız. Dolayısıyla şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.